Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yakadan başlamalı bebek yeleği yapacağız arkadaşlar. 6 ay 1 yaşa uygun bir yelek olacak. Ben değişik bir başlama tekniği kullanacağım arkadaşlar. 68 ilmek başlayacağım. Başlangıcımı bir alttan yapacağım. Bakın, bir böyle dıştan alacağım. Bir böyle içten alacağım. ...68 ilmek başlayacağım ama bu sayıları verirken siz ipliğinizin kalınlığını, şişinizi de hesap ederek sayıları ayarlayın arkadaşlar. Benim ipliğim kalın olduğu için 68 ilmek 6 ay 1 yaşa uygun olacak. 4 numaralı da şiş kullanıyorum. Bu şekilde başlangıç ilmeklerimi atıyorum arkadaşlar. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmeğim var şu an. 66, 67 ve 68. 68 ilmeğimi attım arkadaşlar. Şimdi ben lastiğini haroşa yapacağım için önden ve arkadan düz öreceğim. Şu ipliği de şöyle aradan geçireceğim arkadaşlar. Arada kalacak ipliğim. Aradan ipliği kaybediyorum. Hep böyle aralara ipliği koyarsak ipliği de yürüttüm aradan. Şimdi yakamız için önden düz, arkadan da düz öreceğim. Haroşa bir yaka başlayacağız. Son ilmekleri örmüyorum. Başlarken örüyorum arkadaşlar. Şimdi ben haroşalarımı bitirip geliyorum. 3 diş haroşamı ördüm. Şimdi yuvarlak yaka yapacağım arkadaşlar. Yuvarlak yaka için son ilmeklerimi örmüyorum. Gelirken dönüşte örüyorum. Şimdi beraber robamızı arttırmalarını yapalım. 3, 4, 5 ve 6. 6 tane ön pat. Ben 6 tane bırakıyorum arkadaşlar. Burada bir arttırma yapıyorum. 2 düz örüyorum. Bir arttırma, 2 düz. Yakamız yuvarlak yaka olacağı için her sırada arttırmıyoruz. 2 düz, bir arttırma yapıyoruz.
2 düz bir arttırma olarak ilerliyoruz. Sona geldim. 2 düz, 2, 4, 6 kaldı ve bir arttırmamı yapıyorum. 3, 4, 5. Arttırmalarımızı yaptık. İlk sıramızı bitirdik. Şimdi arka tarafta ikinci sıradayız. İlk ilmeğimi ters örüyorum. 6 tane ön patlar, önden ve arkadan da düz örüyoruz. Alt. Şimdi ipi kendi tarafıma alıyorum. Bu arttırmalarımızı ters örgü örüyoruz. 2 tane düz örmüştük önde. Onları da arkadan da düz örüyoruz. Arttırma yerlerimi ters örüyorum. Diğer önden düz ördüklerimi arkadan da düz örüyorum. Yani arkada bir ters, 2 tane düz örgümüz var. Tersler arttırmalarımız. Bu şekilde arka sıramız ilerliyor. Tekrar ön taraftayım. Ön taraftan 6 tane patımız var. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu arttırdığımız, arkada ters örmüştük. Bunu düz örüyoruz. 2 tane tersimiz vardı. Onu yine ters örüyoruz. Yani önden bir düz, 2 ters örüyoruz. Düzler şu arttırma yerlerimiz. Bu sırada arttırma yapmıyoruz arkadaşlar. Bir kere başlarken arttırmamızı yaptık. Şimdi 2 ters bir düz olarak devam ediyoruz. Sona geldim. Ben ilk iliğimi burada açacağım. Bir, iki, üç tane bırakacağım. Bir tane örüyorum. 6 taneden 5 tane kalıyor. Şu ikisini bir kesiyorum. Bir tane arttırıyorum. 2 örüp üçüncüyü örmeden aldım. İlk iliğimi ben burada açtım arkadaşlar. Şimdi arkadan yine aynı şekilde devam ediyoruz. Başlangıcımı ters ördüm. 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar arkadan bir ters, 2 düz. Bu şekilde ilerliyoruz. Arkadan 2 düz, bir ters, önden bir düz, 2 ters olarak robamızı ilerletiyoruz arkadaşlar. Bu arkadayız. Bu da ön taraf arkadaşlar. Şimdi biraz ilerletip geliyorum. 6 sıra ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
arkadan 2 düz bir ters, önden 2 ters bir düz ördüm. Şimdi arada haroşalarım olacak. Bunun için önden ve arkadan düz örgü öreceğim. Hepsini, bütün sıramı önden düz, arkadan düz öreceğim. Aralardaki haroşalarımızı oluşturacağız. Haroşalardan sonra tekrar arttırmalarımızı yapacağız. Bu robada 3 kere arttırma yapacağız arkadaşlar. Her haroşalardan sonra arttırmalarımızı yapacağız. Ben örüp geliyorum. Arkadan, önden 3 düz haroşa görünümü oldu. 6 sıra ördüm. Şimdi arttırmalara geçiyorum. İlk ilmeğimi giderken örüyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 ve 6 ön pattı. Bir arttırma yapıyorum. Aynı şekilde ikinci kez arttırma yapıyorum. 2 düz bir arttırma. Tekrar bu şekilde arttırdıklarımı arkadan ters, önden düz örüyorum. Yani arkadan bir ters, 2 düz, önden bir düz, 2 ters örüyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde örüyorum. 3 kere arttıracağız. Bu ikinci arttırmamız. Yine 6 sıra öreceğim ve arttırmalarımızı tekrar yaparız. Ben örüp geliyorum. İki defa arttırmamı yaptım. Haroşalarımı ördüm ve misina şişe geçtim arkadaşlar. Sayılar çoğaldıkça zor oluyor. Misina şişte çok rahat örülüyor. Altı sıra örüyorum. 6 sıra haroş düz örüyorum. Haroşa görüntüsü elde ediyorum. 3 diş haroşa ördükten sonra tekrar şimdi 3. ve son kez arttırmalarımızı yapacağız. 10, 11. Şimdi de dönüşte ikinci ilik yerimi de açacağım arkadaşlar. Arttırmalarımızı aynı şekilde yapalım. Ön patlar bittikten sonra hemen arttırmama geçeceğim. Ön patlarımız 6, 6'dan sonra hemen bir arttırmamı yapıyorum ve 2 düz. Aynı şekilde arttırmalarımızı 3 yerde aynı şekilde yapıyoruz.
Sona kadar arttırmalarımızı yapıp ilik yerimizi açalım. Son arttırmamı yapıyorum. Şimdi ikinci iliğimi açacağım. 3 ilmek kalacak. Şu 5 ilmek var şu anda, 6 pat 5 ilmeğim var sol şişimde. 2 tane ilmeğin ikisini bir kestim. Sonra bir arttırmamı yaptım ve 2 ilmek, son ilmeklerimi örmüyorum arkadaşlar. İkinci iliğimizi açtık. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. 3 4 5 6 bir ters 2 düz, ön taraftan da 2 ters bir düz oluyor. Tersleri düz, iki düz, bir ters, iki düz. Ön taraftan da tersleri düz, düzleri ters örüyorum. Bu şekilde yine ayrıma kadar örelim. 3 taneden sonra, bittikten sonra, haroşalarımızdan sonra ayrımlarımızı yapacağız. Arttırmalarım bitti arkadaşlar. Şimdi ayrımları yapacağız. Ön patta dahil 32 tane öreceğim. Ondan sonra kol kesimini yapacağım. 32 tane önde ilmek bıraktım. Şimdi kol için ben kesimlerimi bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. 1 bu şekilde 41 tane keseceğim. 40 ve 41. Kolu kestim. Şimdi arkadayım. 1 2 3 arkayı 57 yapacağım arkadaşlar. Robamın bitişi 204 ilmeğim vardı arkadaşlar. 204 ilmeği 32 ön, 41 kol, 58 arka olarak 41 kol, 32 ön olarak böldüm. 204 ilmeğim vardı. 41 41 82 ilmek eksilttim. Kolları kesince 122 ilmeğim kaldı. Arka sıradayız şu anda. Arkadan ön patlar hariç hepsini ters öreceğim. Modelimi önden kuracağım arkadaşlar. 2 4 6. Şimdi hepsini arkadan ters örgü öreceğim.
son ilmeğin hemen şöyle yanından alttan bir ilmek daha çıkartıyorum. Şu şekilde boşluk olmasın diye bu üçünü ve burada bu ikisini ve bu topluyorum. Biraz sık olsun istiyorum kol altları. Şimdi modeli kuracağım arkadaşlar. Kuracağım modelin arada hep böyle 2 sıra düzümüz olacak. Şimdi modeli kurarken dikkat edelim. İlk önce hesaplayalım arkadaşlar. 6 ilmekten sonra 2, 4, 6 ilmekten sonra bu tarafta ve şurada yine 6 tane sayalım. 2, 4, 6, 2 tane düzüm kalacak. O şekilde ayarlayalım. Çünkü keserken şaşırıyoruz aralarda. Ona göre arttırma yaparız. Yani 2 düz 4 ters, 2 düz 4 ters olarak ayarlayalım. 2 düz 4 ters. Sonunda da 4 ters 2 düz kalacak ön tarafta başladığımız gibi. 2 pattan önce, sonra ve önce 2 tane düzümüz olacak arkadaşlar. Sayalım. Sayılarımız eksikse aralardan birer tane ilmek çıkartırız. İlk önce sayılarını ayarlayalım. Ondan sonra modelimize başlayalım. 4, 5 ve 6. 6 ön pattan sonra 2 tane düz, 4 tane ters. Modelimiz 4, 2 ve katlarından oluşuyor. 4 tersten sonra 2 tane düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. 4 ters, 2 düzle bitirdim. Başlarken ve biterken 2 tane düz. Bunlar da 6 ilmek. Şimdi modelimin ikinci sırası ve arkaya geçtik arkadaşlar. Bu modelde arkadan hep ters örgümüz var. Arkadan hepsini ters örgü öreceğiz. Tekrar modelimin ön tarafındayım. Yine 2 düz aynı şekilde bu işlemi 3 kere yapıyoruz. Bu ikinci 6 sıra olacak. Bu üçüncü sıram ve ön taraftayım. Ön taraftan yine
4 ters 2 düz, arkadan hepsini ters öreceğim. Tekrar 4 ters 2 düzden sonra modelimizi yer değiştireceğiz. Yer değiştirmeli bir model. Aralarda da iki sıra düzümüz var. Önden düz, arkadan ters örgü. Şimdi bu 3. sıram. Arkadan tekrar hepsini ters öreceğim. Önden yine 2 düz 4 ters öreceğim. Ondan sonra modelimizi aralarda 2 düzden sonra yer değiştireceğiz. Bir modelimi bitirdim. 8 sıra ördüm. 8 sırada bir yer değiştiriyoruz. Yer değiştirmeli bir model arkadaşlar. 6 sıra bittikten sonra önden bir düz, arkadan bir ters örüyorum. Ön tarafta ipim arkada. Ve burada 3, 4, 5 ve 6. 2 tane düzle başlamıştık. Şimdi modelimiz 4 ters 2 düz ama başlarken ortalamak için 3 tersle başlıyoruz. Hep başlarken ve biterken 2 düzle ve yer değiştirdiğimizde 3 tersle başlıyoruz ve bitişimizde 3 tersle oluyor. Modeli tam ortalıyoruz. Bakın 2 tane ortada örüyorum. 3 tersle başladım. 2 düz, 4 haroşa olarak ilerleyeceğim. 4 ters 2 düz. Modeli ortaladık. 2 düzün iki yanından da birer ilmek ters ördüm. Sona geldim. 2 düz. Sona geldim. 2 düzden sonra 3 tane ters örgü ve kenar patlarım. 11 ilmeğim oldu. 3. iliğimi açacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 diş haroşadan sonra 2. iliğimi açıyorum. 3 tane kenarda ilmek bırakıyorum. 2 ilmeği bir topladım. Bir tane arttırma ve 1 2 3. 3. iliğimi de açtım. Yer değiştirmemizi de yaptık. Bu şekilde ilerliyoruz modelimiz. Yeleğimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Lastiğini de ördüm. Ben 1 2 3 4 5 6 7 8 tane model uyguladım. Düğmelerini de diktim. Şimdi 5 tane ilik açtım. 1 2 3 4 5 11 diş araları tığla kesimi yapacağım. İsterseniz şiş, isterseniz tığ, nasıl rahat ediyorsanız arkadaşlar. Lastiği 1 2 3 4 5 diş haroşa ördüm. Şimdi kesime geçelim. İkisini bir alıyorum. Çıkartıyorum. İkisini bir topluyorum.
şekilde. Yeleğimiz bitti arkadaşlar. 68 ilmek başlamıştım. Şişim 4 numara. İpim biraz kalın olduğu için yeleğim rahatlıkla 6 ay ve sonrasına da olabilen güzel bir yelek. Bu model bebek örgülerine çok yakıştırdığım bir model. Bebek battaniyelerinde, hırkalarında, bütün bebek örgülerinde güzel duran kolay bir örgü modeli. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Bildirimleri zil sesini de açarsanız bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.